Thoth'un zümrüt tabletleri hakkındaki efsanelerden biri, bunların M.Ö. ve Atlantis'in batmasından sonra Mısır'da bir koloni kuran Atlantis'te bir rahip ve kral olan Thoth tarafından yazılmıştır. Ve dünyayı karıştıran en önemli tabletlerden biridir. Milattan önce 50.000'den yine milattan önce 36.000'e kadar 16.000 yıl boyunca eski Mısır ırkının hükümdarı oldu. Barbar halkının daha yüksek bir medeniyet düzeyine ilerlemesinden sorumlu olduğuna inanılıyor. Thoth hakkındaki en önemli sırlardan bir tanesi ölmeden istediği zaman yaşamdan ayrılarak ölümsüzlüğü elde etmesiydi. Bilgisi Orta ve Güney Amerika'dakiler de dahil olmak üzere çeşitli Atlantis kolonilerinin lideri olmasına izin verdi. Bilgisinin hiçbir sınırı yoktu. Mısır'dan ayrılmadan önce yanlışlıkla Keops tarafından inşa edildiğine inanılan Giza'daki Büyük Piramidi inşa ettiği ve Amente'nin büyük salonlarının girişini korumak için halkının seçkinlerinden seçilen muhafızlar yerleştirdiği sanılıyor. Orada bilgisini sakladı. Bu koruyucuların halefleri hala günümüze kadar soylarını devam ettirdi. Daha sonra ise bu halefler Thoth'a bilgelik tanrısı olarak saygı duyan piramit rahipleri oldu. Efsaneye göre daha sonraki yüzyıllarda Thoth çeşitli insanların vücutlarına enkarne oldu. Tabletlerde de bu şekilde anlatılıyordu. Son enkarnasyonunda Hermes Trismegistus olarak biliniyor. Efsaneye göre Thoth, simya, evrenin yaratılışı, ruhun doğası, ölümsüzlük, büyü ve ruhsal bilgelik hakkındaki bilgilerini Yunan simya ve hermetizm tanrısı Hermes'in daha sonra keşfettiği tabletlere aktardı. Bir şekilde yazan kişinin ruhuna enkarne oldu ve tabletleri o şekilde yazdığı söyleniyor. Yazılar Büyük Piramit'te tutuluyor. Son ikisi oldukça önemlidir ve ciddi öğrenciler ve öğreticiler için paha biçilemez sırlar içeriyor. Milattan önce 1300'lerde Antik Ham olarak da bilinen Mısır'da kaos hüküm sürüyordu. Bu nedenle dünyanın diğer bölgelerine rahip delegasyonları gönderiliyor. Bunların arasında diğer Atlantis kolonilerinin torunları olan daha az yetenekli rahip ırkları üzerinde güç uygulayabilecekleri tabletleri bir tılsım olarak yanlarında taşıyan piramit üyeleri de vardı. Efsaneye göre tabletler sahibine Thoth'un gücünü veriyor. Rahiplerden bazıları kadim bilgeliğin çoğunu korumuş olan Güney Amerika'da gelişen Maya ırkını keşfettiler ve onların arasına yerleştiler. Mayalar İspanyollar tarafından fethedildikten sonra tabletler Güneş Tanrısı'nın büyük tapınaklarından birinde bulunan sunağın altında bulundu. Yazılar simyasal dönüşümle elde edilen bir maddeden yazılmış zümrüt yeşili karolardan oluşuyor. Ve yok edilmesinin bir imkanı yok. Tüm elementlerin ve maddelerin etkisine karşı dayanıklı olduğu saptanmış. Bildiğimiz bazı fizik yasalarını ihlal ettikleri bile söylenebilir. Eski Atlantis dilinde yazılmışlardır ve zihinsel titreşimin okuyucuya iletilmesini sağlayan uyumlu bir şekilde tasarlanmış düşünce dalgalarına karşılık gelen harfler de içeriyorlar. Tabletler altın renkli alaşımdan oluşan halkalarla tutturulmuştur. Başka bir efsaneye göre tabletler insiye olanlar tarafından bilgilerini insiye olmayanlardan gizlemek için kullanılan gizli bir kod olan kuşların dili olarak bilinen eski bir dilde yazılmıştı. Zümrüt tabletler eski bir eserden ziyade modern bir yaratım olduklarına dair şüpheler nedeniyle bazı akademisyenler ve araştırmacılar tarafından reddedilen birçok tartışma ve yorum konusu olmuştur. Diğerleri ise tabletlerin gerçek olduğuna ve çağlar boyunca aktarılan değerli manevi ve mistik öğretileri içerdiğine inanıyor. Bulunan tabletteki yazılar hermetizm, simya ve ezoterizm uzmanları ve bilim adamları tarafından incelenmiştir. Ve birçok ezoterik hareket ve manevi gelenekten bir ilham ve bilgi kaynağı olarak kabul ediliyor. Tablet bir hermetizm klasiği olarak kabul edilir ve Batı okültizminin gelişimini direkt olarak etkilemiştir. Orijinalliği ile ilgili tartışmalara ve şüphelere rağmen Hermes'in zümrüt tableti birçok insanın ilgisini çekmeye devam ediyor ve çeşitli kitaplara, filmlere ve daha fazlasına ilham kaynağı oldu. İnsan varoluşunun manevi ve mistik yönleriyle ilgilenenler için değerli bir bilgi ve bilgelik kaynağı olduğuna inanılıyor.
Batı simyasının kökenleri Helenistik Mısır'a, özellikle de İskenderiye şehrine kadar izlenebilir. Simyacılar olarak tabletlerin tarihine bakarsak, o zaman biraz farklı doneler ortaya çıkıyor. Hermes Trismegistus, simya mitolojisindeki en merkezi figürdür. Mısır bilgelik tanrısı Tot ve Yunan muadili Hermes'i birleştiren adı. Hermes Trismegistus tarafından yazıldığı iddia edilen Hermetika'nın Batı simyası düşünce ve pratiğinin temeli olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Hermes Trismegistus'un Zümrüt tabletin yazarı olduğuna inanılıyor. Efsaneye göre Tiyana'daki Hermes heykelinin altındaki bir mezarda bir tablet bulundu. Hermes Trismegistus'un cesedi orada bulundu. Elinde ise yazılı yeşil bir taş levha vardı. Ne de olsa burada da efsane Zümrüt tabletin yaratılışını Mısır tanrısı Tot'a atfediyor. Bilgisini evrenin temel bilimsel yasalarını kodladığı 42 Zümrüt tablete böldü. Tanrıların düşüşünden sonra hermetik tabletler zekice gizlendi. Böylece kimse onları keşfedemeyecekti. Efsaneler ayrıca Zümrüt tabletlerin Adem ve Havva'nın 3. oğlu Set tarafından yazıldığını söylüyor. Bunların Adem'in sandığında saklandığına inanılır. Ahit sandığında. Diğer efsanelerse tabletlerin orijinal kaynağının efsanevi Atlantis şehri olduğunu iddia eder. Günümüzün sözde gerçekçi ve materyalist düşünce sisteminde hiçbir şekilde Atlantis'in yeri yoktur. Bu özellikle yapılmaktadır. Oysaki kutsaliyet, hermetizm ve okültizmde Atlantis gerçektir. Nihayetinde orijinal Zümrüt tabletin kaynağı belirsizliğini koruyor. Bu nedenle çeşitli efsanelerle etrafı çevrilmiş durumda. Önemli bazı kaynaklar var. Daha önceki yazılardan derlenen kitap Sir al-Haliki, İngilizce çevirisiyle A Book of the Secret of Creation and the Art of Nature'da bulunuyor. Milattan sonra 8. yüzyıla ait bu Arapça eser Balinas'a veya Tiyanalı Pseudo Apollonius'a atfediliyor. Zümrüt tableti bir mağara mezarında nasıl bulduğunu anlatıyor. Bu eserin Arapça olması nedeniyle birçok kişi tabletin Arapça olarak milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yazıldığını öne sürüyor. Tabii devamında bu da metnin orijinali olduğu görüşüyle çelişiyor. Balinas'a göre tablet Yunanca yazılmıştı. Ancak elinde olduğu iddia edilen söz konusu orijinal tablet hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. Ve var olup olmadığı bile sorgulanıyor. Eserin İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması sırasında yok edildiğine dair öneriler de var. Bununla birlikte metnin Balinas'ın versiyonu hızla yayıldı ve yıllar içinde çeşitli kişiler tarafından çevrildi. Zümrüt tabletin bir başka erken kaynağı ise Cabir İbn Hayyan'a atfedilen kitap Ustukus Alus Altani'dir. Sadece milattan sonra 12. yüzyılda Avrupalılar Hugo von Santalla tarafından Latince çevirisi sayesinde metne erişebildiler. Bu Avrupa için oldukça geç bir tarihti. Peki bulunan Zümrüt tablette ne yazıyordu? Yazıt binlerce yıl öncesine dayanan eski bir bilgelik koleksiyonudur. İster inanın ister inanmayın ama şu anda günümüzde bazı karanlık örgüt ve tarikatların bu tabletlere erişimleri olduğu söyleniyor. Felsefi düşünceye, ruhani uygulamalara ve büyülü ritüellere rehberlik etmek için kullanılan bir dizi ilke içeriyor. Buysa özellikle ezoterizm için oldukça önemlidir. Metin kısa ama etkilidir ve hem akademisyenler hem de uygulayıcılar tarafından incelenmiş ve kelime kelime yorumlanmıştır. Zümrüt tablet, Batı simyasının temel taşlarından biridir ve şüphesiz Orta Çağ ve Rönesans simyası üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Eğer zümrüt tabletler olmasaydı hiçbir şekilde bu tip ilimler özellikle de Avrupa toprakları üzerinde gelişemeyeceği düşünülüyor. Belki de en ilginçlerinden biri metnin Isaac Newton tarafından yapılan çevirisidir. Simya çalışmalarında bulundu ve Cambridge Üniversitesi Krallar Koleji Kütüphanesi'nde saklanıyor. Bu arada Isaac Newton'un usta bir kabalist ve kabala öğreticisi olduğunu da belirtmekte fayda var. Newton'un dünyanın en büyük beyinlerinden biri olduğu söyleniyor. Bugün modern fiziğin dayandığı temelleri keşfetti.
Bunlar 3 hareket yasasıdır. Bununla birlikte birçoğu fiziğin simyaya olan güçlü etkisinin farkında değil. Felsefe, astronomi ve matematikle ilgili pek çok eseri arasında bir de bu garip tablet üzerine yazılmış tasavvufi metnin tercümesi üzerine yaptığı çalışma şu şekildedir. Hakikat, yalan yok. En emin ve en doğru. Aşağıda olan yukarıdaki gibidir ve yukarıdaki de aşağıdaki gibidir ki bir şeyin mucizeleri gerçekleşebilsin. Ve her şey birinin aracılığıyla birden fışkırdığı gibi her şeyde uyum sağlayarak o tek şeyden doğar. Güneş babası, ay annesi, rüzgar onu rahminde taşıdı ve toprak onu emzirdi. O tüm mükemmel dünyanın babasıdır. Onu toprağa çevirirse kudreti tam olur. Toprağı ateşten, ince olanı kaba olandan nazikçe ve büyük bir ustalıkla ayırdı. Yeryüzünden göğe yükselir ve tekrar yeryüzüne iner ve yukarının ve aşağının gücünü alır. Bu şekilde tüm dünyanın ihtişamına sahip olacaksın ve bu şekilde karanlık olan her şey senden uçup gidecek. Bu kuvvetlerin gücüdür. Çünkü her ince şeyi aşar ve her katı şeye nüfuz eder. Dünya böyle yaratıldı. Var olan tüm mucizelerin geldiği yer burasıdır. Bu nedenle bana Hermes Trismegistus denildi. Çünkü tüm dünya felsefesinin 3 parçasına sahibim. Güneşin çalışmaları hakkında söylemek istediklerimi bitirdim. ...14. yüzyıl simyacısı Ortolanius, simyanın daha sonraki gelişimini etkileyen Hermes'in sırrı üzerine önemli bir tefsir yazdı. Zümrüt tablet ve ortolan tefsiri ile ilgili bu örneğin birçok el yazması en azından 15. yüzyıldan kalma olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Ortolan, tıpkı kendisinden önceki Albert Magnus gibi levhayı, laboratuvar süreçlerini şifreli kelimeler kullanarak tanımlayan şifreli bir tarif olarak gördü. Ve şunu anladı. Kişiye, çalışmaya ve ilgi alanına bağlı olarak anlamları sürekli olarak değişiyordu. 15. yüzyıla kadar Avrupalıların hakim görüşü bu şekildeydi. 16. yüzyılın başındaysa Johannes Trithemius'un çalışmaları zümrüt tabletlerin laboratuvar yorumundan metafizik bir yaklaşıma geçişi işaret ediyordu. Yani bu kez de boyut varlıklarına ve yeraltı dünyasına ulaşım sürecinde işe yarıyordu. Trithemius, Hermes'in tek şeyini Pisagor felsefesinin monadıyla ve anima mundi ile özdeşleştirir. Hermetik metnin bu yorumu John Dee, Heinrich Cornelius Agrippa ve Gerhard Dorn gibi simyacılar tarafından benimsenmiştir. Bir teori ise metnin simyasal dönüşümün 7 aşamasını özetlediğini öne sürüyor. Kireçleme, çözünme, ayrılma, birleşme, fermantasyon, damıtma ve pıhtılaşma. Gördüğünüz gibi ortaya kişiye ve ilgi alanına göre farklı yorumlar çıkabiliyor. Ancak hiç kimse tüm gerçeği bildiğini iddia edemez. Bu nedenle okuyucular metni okumaya ve herhangi bir gizli anlam keşfedip keşfedemeyeceklerini öğrenmeye ve görmeye teşvik edilebilir. Herkese göre farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bugün nerede olduğu bilinmeyen en eski ve ilgi çekici eserlerden biri haline geldi. Ben Volkan Çelik. Gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basın, videomuzu paylaşın ve yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayın. Yeniden görüşeceğiz.